Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı çıtır çıtır çok lezzetli, çok güzel lahmacunlar hazırlayacağız. Daha sonrasında da çok pratik bir çorba tarifim var. Şimdi hemen yapımlarına başlayalım. İlk olarak lahmacunun hamuruyla başlıyoruz. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sütü birazcık ısıtıyorum. Kesinlikle el yakmayacak kıvamda. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir pakette kuru maya ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum. Mikserimin içerisinde 4 su bardağı un var. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve hazırlamış olduğum mayalı karışımı döküyorum. Daha sonra gerektikçe un ilavesi yapacağım. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Sonradan 1 su bardağı daha un ekledim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Siz de 3-4 bardakla başlayarak daha sonra kıvamına göre arttırabilirsiniz. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. En son hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Şimdi kabımı güzelce streçledim. Üzerini bir örtüyle kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken iç harcını hazırlayacağız. 1 tane kapya biber, 5 tane sivri biber, 1 tane domates, 1 tane soğan, yarım bağ kadar da maydanoz kullanıyorum. Bu malzemelerin hepsini rondoda çektim. Hepsi gördüğünüz gibi küçük küçük oldu. Şimdi hepsini bir kabın içerisine alıyorum. Soğan, sivri biber, kapya biber, şimdi domatesi ekledim. Maydanozu ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, kekik ve kimyon kullandım. Biraz da tuz ekliyorum. Siz de istediğiniz baharatları koyabilirsiniz damak zevkinize göre. 300 gram da kıyma ekledim. Şimdi bütün malzemeleri güzelce yoğuracağım. İç harç bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi lahmacunun yanında servis etmek için bir tane kırmızı soğanı piyazlık doğruyorum. Bir avuç kadar da maydanoz doğruyorum. İkisini bir kabın içerisine koyuyorum. 2 çay kaşığı kadar sumak ekliyorum. Bu lahmacunu sararken arasında çok lezzetli oluyor. Yine bir tane domates doğruyorum. Ve bolca kıvırcık. Bunları da yine servis tabağına alıyorum. Ve en son limon da koyuyorum. En önemlisi lahmacuna en çok yakışan şeylerden bir tanesi. Hamur artık mayalandı. Gördüğünüz gibi 2 katına çıktı. Un serpmiş olduğum tezgaha hamuru alıyorum ve bezelere ayırıyorum. Toplamda 12 tane falan beze çıktı. 55-60 gramlık porsiyonladım. Siz de istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hamurları kestikten sonra hepsini yuvarlıyorum. Daha sonra üzerlerini örtüyorum.
Bir tane bezeyi aldım. Yağlı kağıdın üzerine birazcık un serptim. Hamurun altına da üstüne de un serpiyorum ve açıyorum. Tabak büyüklüğünde. Üzerine kıymalı harçtan ekliyorum. İlk olarak 1 yemek kaşığı koydum. Eğer eksik olursa, az gelirse biraz daha ilave yapacağım. Burada önemli püf noktalardan bir tanesi hamurun her tarafına kıymalı harcın gelmesi, kenarlarda boşluk kalmaması. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bütün hamurlar için aynı işlemi yapacağım. Şimdi pişirirken normalde tavada pişiriliyor ama ben kesinlikle fırının en altında böyle yağlı kağıtla pişirmeyi tercih ediyorum ve kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Ben şimdi kapatmadım size göstermek için ama normalde fırının kapağını kapatıp pişiriyoruz. Böyle yaptığınız zaman tavadakinden çok daha lezzetli oluyor. İsterseniz tabii ki tavada da pişirebilirsiniz kapağı kapalı şekilde ama bir kere mutlaka böyle deneyin. Ayrıca yağlı kağıtla pişirdiğiniz için zaten fırında kirlenmiyor. 240 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 4 dakikada falan pişiyor zaten. Bir tane lahmacun pişerken ben hemen diğer lahmacunu açıyorum. Ben diğerini açarken o da pişmiş oluyor. Çok çabuk bitiyor aslında, gözünüzü korkutmasın. İsterseniz 2 tane lahmacunu da fırına atabilirsiniz. Ben şu an size göstermek için birer birer pişirdim ama dediğim gibi ikili ikili de lahmacunlarınızı pişirebilirsiniz. Çok da pratik oluyor. Ara sıra altını kontrol ediyorum. Bakın çok güzel kızarıyor zaten. Çıkarttıktan sonra hemen diğerini yine fırına veriyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. İki tane yağlı kağıt işinizi görecektir zaten. Yağlı kağıtları sürekli yenisini koymaya gerek yok. Bütün lahmacunları aynı şekilde pişirdim. Şimdi birazcık kıymam kalmıştı. Onu değerlendirmek için oğluma hemen bir çorba yaptım. Sizinle de paylaşmak istedim. 1 yemek kaşığı tereyağı ve biraz sıvı yağını erittim. Daha sonra üzerine 150 gram kıyma ekledim. Kıymayı kavuruyorum. Kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçalar kavrulduktan sonra 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve yaklaşık 1 su bardağı kadar da domates sosu koyuyorum. Domates sosunuz yoksa domatesi rondodan çekip de ekleyebilirsiniz. Bir litre sıcak su ekliyorum. 4 yemek kaşığı tel şehriye koydum. İsterseniz arpa şehriye, erişte ya da nohut falan da koyabilirsiniz. Şehriyeler tamamen pişene kadar çorbayı kaynatacağım. Birazcık daha besleyici olsun diye 3 parça kadar kemik suyu attım içerisine. Şehriyeler de piştikten sonra en son sarımsak ekliyorum. Benim oğlum sarımsak aromasını çok sevdiği için ben en son ekliyorum daha yoğun olsun diye. Siz en başta da ekleyebilirsiniz tabii ki. Çorbam bu şekilde hazır. Ben tuz ve baharat eklemedim. Siz istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ve yemeklerimin bitmiş hali bu şekilde. Özellikle lahmacunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.